Herkese merhabalar. Bu videomda cezaevi ile ilgili en çok merak edilen soruları cevaplıyorum. İnsanların cezaevi ile ilgili merak ettiği, en çok böyle merak ettiği, kafasına takıldığı soruları çıkardım. Bunların cevabını sizlere vermeye çalışacağım. En doğru şekilde aktarmaya çalışacağım. Ben amatörüm. O yüzden olabilecek aksaklıkları artık mazur görün. Mikrofonu bu şekilde tutmak zorundayım ki ses şu şekilde bırakırsam tam iyi gelmiyor. Bu şekilde daha net geliyor. Kulaklıklı mikrofon bu. O yüzden elimde bu şekilde tutacağım video boyunca. İlk önce başlayalım. Bu arada parktayım. Çoluk çocuk sesleri, top sesleri falan gelebilir. Yani ben yanımda basketbol oynuyor çocuklar. Evet. İlk önce şunu cevaplayalım. Cezaevi nedir? Cezaevi hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları kurumlardır. Soru 1. Cezaevinde çıplak arama var mıdır? Evet. Mahkum girişte üzerinde sadece iç çamaşırları kalacak şekilde soyundurulur ve arama bu şekilde gerçekleştirilir arkadaşlar. İnsanların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi evet vardır. Yani bu şekilde arama yapılır. Soru 2. Mahkumlar elektrik parası ödüyor mu? Evet arkadaşlar, mahkumlar koğuşlarında kullandıkları elektriğin parasını ödüyorlar. Kendi aralarında örnek veriyorum 200 liralık bir fatura geldi diyelim. Kaç kişi var koğuşta? 20 kişi veya 10 kişi neyse kendi aralarında para toplarlar ve bir şekilde onu ödüyorlar. Yani elektrik parasını mahkumlar ödüyorlar arkadaşlar. Kullandıkları elektriğin parasını ödüyorlar. Soru 3. Mahkumlar çamaşırlarını nasıl yıkıyor? Mahkumlar çamaşırlarını kantinden aldıkları toz deterjan var. Elde yıkama deterjanı. Bir de kova. Bunlarla çamaşırlarını yıkıyorlar. Bir şekilde ipler var. Avluya astıkları. O şekilde veya kalorifer peteklerin üzerine koyuyorlar. O şekilde kurutmaya çalışıyorlar. Yani sıkıntılı bir şey arkadaşlar bu çamaşır konusu. Ama çok az olmakla birlikte bazı cezaevlerinde çamaşırhane hizmeti var. Türkiye genelinde az bu tabii ki. Yani ücreti hesabından, cezaevi hesabındaki parasından kesilmek üzere haftada bir defa veya 2 haftada bir defa artık cezaevi nasıl belirlediyse ona göre veriyorlar çamaşırlarını. Belli bir ücret karşılığında, cezaevinin belirlediği belli bir ücret karşılığında çamaşırları yıkanıyor. Cezaevi çamaşırhanesi tarafından geri veriliyor. Ama bu dediğim çok az cezaevinde var şu anda Türkiye'de. Türkiye'deki durum şu anda kantinden kendi paralarıyla aldıkları deterjanla kovaların içerisinde kendi koğuşlarında yıkamaya çalışıyorlar çamaşırlarını. Evet, bu soruyu da bu şekilde cevaplandırdık. Soru 4. Mahkumlar mektup gönderebilir mi? Evet, istedikleri kişi ve kuruma mahkumlar mektup gönderebilirler. Fakat mektubun içerisinde herhangi bir tehlikeli içerik olmamak şartıyla, çünkü mektupların içeriği cezaevi idaresi tarafından kontrol ediliyor. Soru 5. Gönderdikleri mektupların parasını ödüyorlar mı? Evet. Mahkumlar göndermek istedikleri, gönderecekleri mektupların parasını yine cezaevindeki hesapları vardır. Oradan hesabından kesilmek üzere mektubun ücreti, mektubu gönderebilirler. Parası yoksa mektup gönderemez. Soru 6. Cezaevinde sabah kaçta kalkılır? Sayım var mı? Cezaevlerinde genelde ben kapalı cezaevlerini anlatıyorum. Ya ağırlık o şekilde olarak düşünün. Açık cezaevi değil de daha çok kapalı tip cezaevlerini düşünün. Soru 6. Cezaevinde sabah kaçta kalkılır? Cezaevinde genelde 2 sayım olur. Sabah ve akşam. Sabah 8'de hükümlü ve tutuklular kalkmak zorundadır. Çünkü memurlar gelir, sayım yapar. Yani sayarlar herhangi bir firar olayı var mı, kaçak var mı falan. Ondan sonra bir de akşam sayılır. Bazen öğlen sayılanlar da oluyor ama onlar az ya. Genelde sabah ve akşam sayılır. Akşamda saat 8 gibi yine sıraya geçerler. Memurlar gelir, vardiya değişimidir. Memurlar gelir, yeni gelen vardiya sayım yapar. Herhangi bir eksik var mı, firar olayı var mı vesaire vesaire için. Sayım olayı bu şekilde arkadaşlar. Soru 7. Kantin var mı? Kantinde neler var? Evet, kantin var arkadaşlar. Kantinde yiyecek, içecek, giyecek
Hemen hemen birçok ürün vardır. Kantinden yine kendi paralarıyla alışveriş yapmak zorundalar. Yani parayla alışveriş yapıyorlar. Parası varsa alışveriş yapar. Parası yoksa yapacak bir şey yok. Ee, Para şu şekilde arkadaşlar. Onunla açıklık getireyim ben. Diğer soruya geçmeden önce. Emanet para birimi vardır cezaevinin. Ailesi tarafından, mahkumun yakınları tarafından emanet paraya para yatırılır. O şekilde yani üstlerinde para taşıma gibi bir şey söz konusu değil. Örnek veriyorum, emanet parada 100 lirası vardır. 20 lira kantin alışverişi yapar. Kantin fişine yazar. İşte hesabından 20 lira kesilir. Geriye 80 lirası kalıyor. Bu kadar. Yani üstlerinde para taşıyamıyorlar arkadaşlar. Hükümlü ve tutuklular cezaevlerinde. Soru 8. Kantinden nasıl alışveriş yapar? Kantin fişleri vardır. Her koğuşa kantin listesi verilir. Yani kantinde olanların listesi verilir. Mahkum her haftada bir kere, artık cezaevi idaresinin belirlediği şekle göre veya 10 günde bir veya haftada bir neyse, o listeden kantin fişine istediklerini yazar. Ücreti de yazar o listede. O şekilde kantinden alışveriş yapmış olur. Parası varsa tabii ki. Soru 9. Cezaevinde sigara satılıyor mu? Evet, cezaevinde sigara satılır. Kantin günlerinde hükümlü ve tutuklular kantin fişine yazarak sigara alabilirler. Soru 10. Kamuoyunda bu şekilde biliniyor arkadaşlar. Pembe oda nedir? Yani eş görüşü. Mahkumun eşiyle mahrem görüşme yapabilmesine olanak sağlayan eş görüşü odasıdır pembe oda. Halk arasında pembe oda olarak biliniyor. Eş görüşü diye geçer. Soru 11. Eş görüşünden nasıl yararlanılır? Hemen açıklayalım. Mahkumun herhangi bir disiplin cezası almış olmaması gerekiyor. Cezaevi idare ve gözlem kurulunca yine, yani bir pembe oda hak değil, bir ödüldür aslında. Cezaevi idaresinin mahkuma sağladığı bir ödül olarak geçiyor. Yani bir hak olarak değil. O şekilde düşünün bunu. Yani tamamen cezaevi idaresinin inisiyatifine kalmış. Biraz da işte mahkum disiplin cezası falan almış olmayacak. Çok sorunlu bir tip olmayacak. O şekilde ödüllendirme gibi olabiliyor. Gelelim diğer soruya. Soru 12. Eş görüşmesi kaç saat olur? Ne kadar zamanda olur? Eş görüşü 3 ayda bir 3 saat olur. Tabii bu değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Bu 3 saat, 4 saat olur, 5 saat olur. 3 ayda değil, 2 ayda bir olur. Yani tamamen cezaevinin doluluk oranına falan kalmış bu olay. Cezaevinin idaresine kalmış gibi bir şey artık. Cezaevinin yoğunluğuna kalmış bir şey arkadaşlar. Soru 13. Pembe odada, eş görüş odasında neler bulunur? Çift kişilik bir tane yatak bulunur. Duş, televizyon, onun dışında mahkumun kendi kantinden aldığı yiyecek ve içecekleri getirebilir eş görüş odasına. Bu kadar. Soru 14. Avukatla görüşme nasıl oluyor? Hükümlü sadece mesai saatleri içerisinde ve hafta içi avukatıyla görüşebilir. Tutuklu avukatın istediği her saat, yani avukatı gece cezaevine gitmişse gece dahi görüşebilir. Gecenin 3'ünde görüşür, sabahın 5'inde görüşür, cumartesi görüşür, pazar görüşür. Bu şekilde tutuklu istediği zaman avukatıyla görüşebiliyor. Hükümlü sadece mesai saatleri içerisinde. Soru 15. Koğuşlar kaç kişilik? Koğuştaki kişi sayısı tamamen cezaevinin tipine ve yoğunluğuna kalmış arkadaşlar. Örneğin F tipi cezaevlerinde koğuşlar 1 kişilik ve 3 kişiliktir mesela. F tipi o şekildedir. Ya 1 kişi ya da 3 kişi kalırlar. L tipinde mesela normalde arkadaşlar, mesela örnek veriyorum 16 ise bu 20 kişi olur. 30 kişiye kadar çıkabilir. Yani şu anda cezaevlerinde çok bir doluluk olduğunu biliyoruz. Okuduğumuz haberlerden koğuşların kalabalık olduğunu biliyoruz. Yeni cezaevleri yapılıyor. Çözüm yeni cezaevi açmak mı? Çok yorum yapmayacağım buna. Çözüm eğitim vermek, eğitim sağlamak. Neyse, geçelim.
Koğuş ağası soru 16. Koğuş ağası var mı? Koğuş ağası değil arkadaşlar. Koğuş mümessili yani koğuş sorumlusu vardır. Yaşça büyük olan olabilir veya daha eski, tecrübeli, orada daha çok yıllarını geçirmiş kişi olabilir. Maddi gücü yerinde olan kişi koğuş sorumlusu olabilir. Biraz daha maddi gücü fazla olan kişiye koğuş sorumlusu yapabilirler. Dediğim gibi yaşça büyük olanı yapabilirler. O tamamen mahkumların artık kendi aralarında öyle belirledikleri bir şey. Ağalık sistemi eskidenmiş arkadaşlar. Bayrampaşa Ulus Cezaevinde falan varmış koğuş ağası. Koğuş ağası diye bir şey şu anda yok arkadaşlar. Koğuş mümessili, koğuş sorumlusu vardır hani. Belli bir kurallar belirlerler kendi içlerinde. Bu şekildedir. Soru 17. Mahkumlar nasıl tıraş oluyor? Berber var mı? Berber olayı şu şekilde. Mesela cezaevine girmiş bir mahkum dışarıdaki mesleği berberse onu berber yaparlar. Koğuş olarak genelde işleyiş şu. Koğuş olarak dilekçe yazarlar mesela. Ayda bir kere artık cezaevi idaresinin belirlediği tarihlerde ayda bir kere olabilir bu. Dilekçe yazarlar. Bir memurla birlikte berber koğuşa gider ve koğuştakiler tıraşını olur. Ücretli midir? Hayır, tabii ki de ücretli değildir, ücretsizdir. Berber ayda bir kere olabilir. Yani bu da cezaevi idaresine kalmış, değişkenlik gösterebiliyor. Soru 18. Ziyaretçiler aranır mı? Neden aranır? Cezaevine görüşmeye gelen ziyaretçiler aranır. Kapalı görüşte ve açık görüşte aranır. Özellikle açık görüşün olduğu zamanlarda daha çok aranır. Daha birazcık daha detaylı arama yapılabiliyor. Neden? Cezaevine herhangi bir dışarıdan yabancı madde sokmalarını önlemek için şöyle mesela en çok esrar, eroin sokma olayları oluyor galiba. Bunun önüne geçebilmek için evet mahkum yakınlarda aranıyor. Soru 19. Açık görüş nedir? Ne zaman yapılır? Açık görüş ayda bir kere yapılır. Süresi 45 dakika olabilir, 1 saat olabilir. Ama 40 dakikadan az olmaz. Çok yoğunluk varsa bazen yarım saate düşürdükleri de oluyor cezaevi idarelerinin. Ama 45 dakika ile 1 saat arası. Yoğunluk yoksa 1 saate kadar görüşme yapabiliyorlar. Bu da cezaevi idaresinin inisiyatifinde artık öyle diyelim. Yani o zamanki yoğunluğa göre, cezaevindeki yoğunluğa göre. Açık görüşle ilgili şunu söyleyeyim bir de. Açık görüş nedir? Mahkumların, hükümlü ve tutukların yakınlarıyla birebir temas edebildiği, yani sarılıp birbirleriyle hasret giderebildikleri, yan yana oturabildikleri görüş tipidir açık görüş, öyle diyelim. Kapalı görüş nedir? Ayda 3 defa yapılır. Yani 1, 2, 3 haftada birer kere, ayda 3 defa yapılır. Camın arkasından ayizelerle, telefonlarla konuşulur. Bunun da süresi yine yarım saat, 45 dakika gibi, o anki yoğunluğa göre cezaevi idaresine bağlı uzatabilir yani. Yoğunluk yoksa aslında uzatabilir. 1 saate kadar uzatabilir. Soru 21. Mahkum telefonla görüşebilir mi? Evet, ankesörlü telefonlar var. Telefon görüşme hakkı vardır mahkumun. Normalde 10 dakikadır ama bu değişebiliyor tabii. Şu anda 20 dakikaya kadar çıktı galiba telefon görüşleri cezaevlerinde. İstediğiyle görüşemez. Sadece eşi ve 3. dereceye kadar kan ve kayın ısımlarıyla görüşebiliyor. Bir de 3 kişilik arkadaş formu var. Yani kendisi veriyor cezaevi idaresine. Bu 3 kişilik arkadaşlarımla da görüşmek istiyorum diye. 3 kişilik arkadaşıyla da görüşebiliyor. Ya pardon, şu 3 kişilik arkadaş meselesini şu anda unutun. O sanırım başka bir şeydi. Karıştı. 3 kişilik arkadaş, onu ayrıca bir daha araştırıp öğreneceğim. Evet. Bunu da geçtik. Soru 23.
Telefonla görüşme ücretli mi? Evet, telefonla görüşme ücretli arkadaşlar. Cezaevi kantininden telefon kartları satılır. Ankesörlülere sokulan böyle kredi kartı gibi var ya. Onlardan satılır. E, Parasını ödeyerek o telefon kartlarından alır ve o şekilde görüşmesini yapar. Parası yoksa görüşemez maalesef. Yani alamaz kartı ve görüşme sağlayamaz. Soru 24. Hücre nedir? Hücre. Cezaevinde hücre nedir? Şöyle 8 metrekarelik bir alan düşünün. Veya şöyle düşünün. Evinizin en ufak bir tanesi, o da 2+1 veya 3+1 neyse, evinizin ufak bir tane odasını düşünün. O odanın da yarısını düşünün. O şekilde açıklamış olayım ben size. Ve hücre cezası öyle bir şeydir ki günün 23 saatini hücrede geçirdiğin, yani o odada geçirdiğinizi düşünün. Evin odasının yarısını, o yarısında geçirdiğinizi düşünün. Sadece 1 saat havalandırma hakları vardır. 1 saat çıkarlar avluya. Sadece belli bir alandan gökyüzünü görürler. O şekilde. Hücrenin bir penceresi vardır. İşte avluya bakar o da. Yani hücre o şekilde. Soru 25. Kimler, hangi mahkumlar hücrede kalır? Ben bu soruyu cevaplamak istemiyorum. Bu soruyu geçiyorum. Soru 26. Mahkumlar ağaçları veya dışarıyı görebilirler mi? Hayır, mahkumlar ağaçları falan göremez. Mahkumlar sadece koğuşların havalandırmasında sadece belli bir alanda sadece gökyüzünü görebilirler. Ağaçları falan öyle bir şey yok. Yolu, insanları dışarıyı görme gibi bir şeyleri yok. Sadece şunu söyleyeyim, ring araçlarıyla falan sevk ve esnasında, nakil esnasında, hastane sevk esnasında ring aracının camından belki görebildiği kadar dışarıyı görür. Hastane sevki olur. Başka cezaevine sevk veya nakillerde olur. Onun dışında şöyle bir şey daha var. Mesela yakını vefat ettiği zaman izin verirler. O zaman zaten cenazesine gitmesi için o zaman görür etrafı, diğer yakınlarını falan. Onun dışında cezaevine dışarıyı görme imkanı ve olasılığı yoktur. Bunu da geçtik. Soru 27. Cezaevinde arama olur mu? Evet, cezaevinde haftada bir kere cezaevi idaresince, cezaevi personelince koğuşlarda ve odalarda arama yapılır. Onun dışında şöyle bir şey var burada. Cezaevi istediği zaman, cezaevi idaresi istediği zaman, istediği saatte girip odalarda, koğuşlarda arama yapabilir. Ayda bir kere cezaevinin dış güvenliğini sağlayan jandarma vardır. Cezaevinin dış güvenliği jandarma, asker tarafından sağlanır. Ayda bir kere jandarma personeli de girerek cezaevi memurlarıyla birlikte koğuşlarda arama yapar. Evet, bunu da bu şey. Evet. Soru 28. Cezaevinde işkence var mı? Evet, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu sanırım. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Yani ben bilmiyorum tabi de, eski Bayrampaşa cezaevi meşhur. Ulucanlar cezaevi. Yani buralarda varmış anlatılanlara göre. Elimde benim bir şey yok. İşkence zaten insanlık suçudur arkadaşlar. İşkence yapan, yani işkencede zaman aşımı yoktur. Bir mahkum işkence gördüğünü iddia ediyorsa istediği zaman dava açabilir zaten. Cezaevlerinde işkence var mıdır, yok mudur? Yoktur arkadaşlar. Zaten bütün her yerde kamera var. Kolay kolay işkence söz konusu olamaz. Ama eskiden dediğim gibi Bayrampaşa, meşhur Bayrampaşa cezaevinde, Ulucanlar cezaevinde, buralarda maalesef eskilerden kalmış olanlardan duyuyoruz olduğunu, yaşadıklarını. Ama şu anki sistemde neredeyse her yer kamera sistemi olduğu için işkence çok söz konusu değildir. Soru 30. Kısa bir değerlendirme yapayım. 30. soruda benim kendi değerlendirmem olsun. Cezaevine düşen arkadaşlar herkes suçlu mudur? Hayır, değildir.
Cezaevine düşmüş herkese suçlu gözüyle bakamazsınız. Şöyle bir şey, dışarıdaki her sivil bir mahkum adayıdır. Yani başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Örnek veriyorum, arabanıza giderken trafik kazası yaptınız, birisine çarptınız ve kişi öldü. Cezaevine girebilirsiniz. Ne bileyim, başka bir şey olur. Örnek veriyorum, sizin imzanızı kullanırlar. Belki kısa bir süre cezaevine girip çıkma şeyiniz olur. Girip çıkabilirsiniz. Her insan bir mahkum adayıdır. O yüzden cezaevine girmiş çıkmış insanlara böyle suçlu hava gözüyle bakmayın. Allah kimseyi düşürmesin. Zor. Hele hele parası yoksa daha zor. O şekilde dışarıda sinirlerimize hakim olalım. Örnek veriyorum, agresif insanlar için söylüyorum. Sinirlerimize hakim olalım. Yani kolay değildir içerisi. Mahkum olarak yatmak hiç de kolay değildir. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin sorusu varsa yorum kısmına yazabilir. Ben 30 tane bu şekilde soru çıkardım. Cevaplamaya çalıştım. Umarım yardımcı, kafalarınızdaki soruları gidermiş olmuşumdur. Varsa sorularınız yorum kısmına yazarsanız ben cevaplamaya çalışırım. Mod düşüren bir konu. O yüzden böyle şen şakrak anlatılacak bir konu değil. E, Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. Sesim kısıldı zaten. Kendinize iyi bakın.